Doğayı bu kadar sevdiğimizi bilmiyorduk. Yaşadıkça gördük. Doğa sever insanlardan daha şimdiye kadar hiçbir kötülük görmedik. Böyle bir gerginlik, ikiyüzlülük, böyle bir şey hiç görmedik. O bizi çok etkiledi, yani çok güzel oldu. Aslında planlı yaşamamak gerekiyormuş. Ben Evet. de biraz onu anladım yani. Bir gün lazım olur diye bir şey saklamanın gereksiz olduğu çok ortaya çıktı. Çünkü evde bir gün şunu kullanırız deyip kenara Tabii. attığım bir şey aylarca Birikiyor. kullanılmıyor yani. Boşuna yer kaplıyor. Taşınırken atıyorsun sonra. Taşınırken atıyorsun, doğru. Yani karavanda da öyle bir şey. Zaten yerin sıkıntılı. Yeri yok zaten. Aynen. Hep minimal, katlanır, çabucak paketlenir şeyler tercih ediyorsun. Pratik. Pratik olması her zaman daha iyi. O yüzden hissiyat çok güzel oluyor. Nasıl diyeyim? Buna ihtiyacın var, al. Başka bir şeye ihtiyacın var mı diye sorguluyorsun aslında. Almana gerek yok diyorsun. O yüzden elindekiyle idare etmek çok daha güzel. Yani hep karavanda aynı şeyleri kullanmamak lazım. Arada değiştirmek her zaman iyi. Minimal çok iyi bence. Sence? Çok güzel, çok harika. Sizin de sanırsam bir YouTube kanalınız vardı. Evet. Sosyal medyaya yönelik bir şeyler yapıyordunuz ama uzun bir süredir ara verdiniz. Buna başlarken birçok insan merak eder. Nerede yanlış yaptınız? Nerede acemilik çektiniz? Keşke şöyle yapmasaydık dediğiniz bir an oldu mu? Aslında olmadı. İlgilenemedik sadece. Evet. Üstünde duramadık. Yani dışarıdan çok kolay gibi gözüküyor. Yani 2 video çekiyorsun, koyuyorsun gibi gözüküyor ama Evet. öyle değil. Yani saatlerce emek gerekiyor. Editleme kısmı zaten ayrı bir dert. İşte ne bileyim, ekipman olayı hani kalitesiz şeylerle çok çirkin oluyor. Biraz o konuda bir yanlışımız var, eksiğimiz var aslında. Ekipmanla ilgili var. Hem ekipman hem de peşini bıraktık biraz Bıraktık. yani. Zor geldi Güvenmedik. biraz. Bundan sonra devam inşallah. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani dışarıdan bakınca her günümüz tatil gibi görünüyor ama Aslında değil. Değil. içeriden baktığınız zaman aslında eziyet olan şeyler de var. Peki Var. bu eziyetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Eziyetler şöyle, kampı dinlenme olarak düşünüyor herkes. Ama kamp aslında biraz yorgunluk. Şöyle biraz mental yorgunluk. İşte oraya mı gideceğim, bunu mu yapacağım, bunu mu hazırlayacağım ya da neyi planlayacağız falan. Biraz böyle boş bıraktığın zaman, hani kafanı çok yormadığın zaman, o zaman dinlenme modu oluyor. Bu hayatın en büyük bedeli biraz maddi olarak fazla açıldık biz. Maddiyatı fazla açmadan elindekilerle biraz yapmak lazım. Sence? Evet. 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 Yani maddi olayı biraz dikkat etmek lazım. Sosyal medyada sürekli böyle kahve içilen, dersiz, tasasız, peri masallarıyla pompalanıyor yani. Evet. Ama bu karelere bakınca en çok hangi duruma gülüyorsunuz insanlarda? Ay, var ya, hepsine gülüyorum. Bak gerçekten hepsine gülüyorum. Yani hiçbir zaman göründüğü gibi değil. Karavan bir kere hiçbir zaman temiz kalmıyor. Düzenli kalmıyor. Yani olmuyor yani. Dolaplar zaten dolu falan. O iş biraz zor, evet. Kesinlikle haklısınız. Biz de bu hayatı yaşadığımız için buna Evet. biz de çok gülüyoruz, evet. Karavan hayatı çok güzel gözüküyor dışarıdan ama önce bir kere denemeleri lazım. Bir iki gün Yapıp kiralayıp yapamayacak işte bu lazım, evet. gerçekten az önce bahsettik, sadece kahve içmekle, güzel doğa fotoğraflarıyla olacak bir şey değil. Önce bir denemek lazım, bunu yapabilecekler mi? Bir kere insanların olmadığı yerde kalıyorsun. Tamam, belki kamp alanlarına da gidebilirsin de sıkılma ihtimalleri ya da bize uygun demeyecekleri bir yer olabilir. Ya bir de barlarını yoklarını karavana dökmek Yok. bence mantıksız. Orada ben şöyle bir düşüncedeyim. Şimdi mesela herkesin maddi durumu farklı ama ortalama bir arabası olan bir adam olabilir. Atıyorum 300 bin lira, 600 bin lira, 800 neyse, tabii ki daha yüksekleri de olabilir de. O arabasını normal gün içi kullanıyor. Hastaneye, düğüne evet. giderken falan ya da gün içi, şehir içi kullanıyor. Hem şehir içi hem de karavan hayatına uygun bir arabaya çevirebilirler. Evet. Yani atıyorum 600 bin liralık bir arabası var diyelim. Bizim Onu satıp transporterımız gibi. bizim transporter Evet. öyleydi mesela. Yani hem biz onu düğüne de gidiyorduk, hastanede de Her yere gidiyorduk, şehir gidiyorduk. içinde de kullanıyorduk. Kampa da zaten çok rahat gelebiliyorduk. Böyle bir geçiş de yapılabilir. Hani her şeyi satayım, karavana geçeyim, sonra pişman olmak var. O yüzden önce ya kiralayarak denemek ya da elindeki arabayı değiştirerek, kampa uygun hale getirerek. Bu pick-up olabilir. İşte ne bileyim, ya da transporter tarzı ya da küçük minibüs tarzı bir şey diyelim ya da. O tarz bir şeyle denemek çok daha mantıklı olur bence. Biraz da aslında şey de var değil mi? Hani insanlar bir şey yaparken sosyal medyaya oynamak için ilk başta yapmayı düşünüyor. Evet. Her şey bir yandan maddi açıdan zorlanıp da içerisine dışarısını revizyon yapmaya çalışıyor. Aynen. Ve en çok pişmanlığı da bir nevi bu oluyor. Evet. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet. Ya elindekini değiştirecek ya da kendini zorlamadan ne yapabiliyorsa onu yapacak. Merak ettiğim bir şey sormak istiyorum size. Karavanda kapınızı, pencerenizi açtınız, kuş cıvıltısıyla uyandınız, çok mutlu oldunuz. Karavanda yaşamayı tek bir kelimeyle özetleseniz en mutlu olduğunuz an ve en mutsuz olduğunuz bir anı paylaşabilir misiniz? Özel olmasa. Benim en mutlu olduğum şey uyandığımda kahvemin hazır olması. Uyanır uyanmaz kahve istersin, doğru. Sabah böyle ilk uyandığımda ya kimse kalkmadan önce ben kalkmış oluyorum. O anda böyle hiç ses yok. Etrafta 50 tane 100 tane araba da olsa, kampçı arkadaşlar da olsa, kimse yok. Sessizlik. Sakin sakin güne başlamak benim en mutlu olduğum an. Sessizliği dinlemek diyorsun yani. Sessizliği dinlemek diyebilirim, evet, doğru. Kim ikna etti karavana? İlk başta kimin hevesiydi? Kim planladı bunu? O biraz farklı. Biz aslında çadırla başladık. Çadırla başladık. Çadırı sevdik ama tabii çadırda çok iş var ve
konfor az. İşte şu da ihtiyacımız var, buna da geçelim. İşte bu olmadı, bunu iptal edelim gibisinden böyle devam Evet. etti. Sonra az önceki dediğim gibi elindeki bütçeyi çok yormadan normal binek araba alacağımıza işte minibüs tarzı Evet. bir araba aldık. Hem kampa hem de şehir hayatına uygun bir arabayla başladık. Daha sonra tabii ihtiyaçlar değişince biraz büyütmek zorunda kaldık olayı. Büyütünce de bazı yerlere gidemiyorsun. Yollar bozuk. Bazı etkinliklere falan gidemiyorduk. Yollar bozuk olunca da bu sefer 4x4'e geçmek zorunda geçtik, kaldık. evet. Aslında isteğimiz tam bu yani. Hani orta boy minibüs, çok büyüğü de bize biraz Ve yorar. 4x4 olması. Orta boy minibüs ve 4x4 bizim için tam biçilmiş kaftan oldu yani. Hafta sonu firarileri fikri nereden geldi? Siz nasıl bu yola çıktınız? Nasıl böyle bir insan oldunuz? Nereden geldiniz? Nesiniz siz arkadaşlar? Ben Cumhur, 41 yaşındayım maşallah. Maşallah. Bayanların yaşı söyleniyor muydu? Sen de işte bir tık aşağısı, birkaç tık aşağısı diyelim. İzleyen karavanı merak eden bayanlar belki merak edebilir. 37 yaşındayım. Ben denizciyim, kaptanlık yapıyorum. Uzak yolda değilim, yakın yolda çalışıyorum. Hafta sonlarımız müsait. İsmimiz de o biraz oradan geldi. Hep hafta sonları kampa gitmekten. Yani ilk ismimiz Gacupoku ailesiydi bizim. Evet. Açılımı nedir? Gamze, İşte herkes Cumhur, Poyraz, Kuzey. herkes onu söyledi. Okey. İşte Instagram adresiniz ne diyoruz? Gacupoku ailesi. Efendim? Efendim diyorlardı. O ne demek? Gacupoku diyoruz. Hani Gamze, Cumhur, Poyraz, Kuzey falan. Sonra dedik bu iş olmayacak. Hafta sonları çıkıyoruz derken öyle isim ararken de hafta sonu Evet. firarileri geldi aklımıza. Çok Güzel spesifik oldu. olmuş yalnız. Çok da Evet, güzel güzel oldu oldu. aynen. Çadırla esas başladık. Sonra eksikleri gördükçe, ihtiyaçları gördükçe revize ede bu hale geldik. Aslında ilk karavanımız şeydi bizim. Mercedes, Mercedes. bir tane kamyonet aldık. Gittik ta Antep'ten. Antep'e gittik. Oo. Uçağa atladık, buradan Antep'e gittik. Kamyon, bildiğin karpuz kamyonu. Sonra alkoven yaptırdık ona. Yani çok büyük maceraydı. Çok büyük olaydı. Kaç saatte geldik ya? 2 günde geldik. 30'la 40'la falan gidiyorduk Tabii en yani. fazla 50 yapıyordu araba. Motorunda bir sorun vardı. Ve de araba tüplü. Tüp tankı da küçük. Yani atıyorum 150 kilometrede bir yakıt almamız lazım. Yok yani 150 kilometre sonra benzin istasyonu yok. Tüpte bidona doldurulacak bir şeydir. Araba benzinde çalışmıyor. Bir tek aka geldik. Pandemi zamanında zaten yolculuk zaten sıkıntılı. İzin olayları falan. Evet, evet. Gece şey yapamıyorduk. Yolculuk yapamıyorduk. İşte 2 günde falan anca geldik Antep'ten. Evet ve çok güzel bir aileyle tanıştık arabayı aldığımız aile. Çok Aa, tatlı o insanlardı Antep gerçekten. yani o kadar iyi davrandılar ki bize. Bizi görüyorlarsa el sallıyoruz. Öpüyoruz. Evet ya, onlara da buradan selam olsun. Gerçekten bize çok iyi davranmışlardı. Instagram'dan gördüğümüz bir ailede yine Mercedes kamyonet vardı. Biz onun ölçülerini YouTube'da izlerken gördük. Aa dedik bunun aynısını yapalım. Ama şöyle bir hatamız var. Bizimki kamyonet, onlarınki kamyon kamyon versiyonuymuş. sınıfıymış. Biz işte alkoven ölçüsünü falan onlara göre yaptık ama bizimki devasa oldu. Arabayı ilana koyduğumuzdaki yorumlar çok fenaydı. İşte virajlarda hangi dualar ediyorsunuz? Kaçak kat mı çıktınız? Kaçak kat mı çıktınız? Abi daskı var mı Ha, bunun? Bu karavanın daskı var mı diyor yani. O da insanlar haklı yani çünkü biz ölçüyü yanlış yapmıştık yani. Çok yüksekti gerçekten Çok yüksekti. Yani yüksekti. hatta belki de alkoven olarak en yüksek araba bizimki olabilir. Evet. Yani 1,5 metreden yüksekti yani böyle bayağı. O yüzden orada bir hata var. İşte dediğim gibi az önce yani hataları böyle YouTube'dan izleyerek, görerek iyi plan yapmak lazım. Yoksa hatalı oluyor. Tekrar söküp baştan yapmamız Evet, gerekiyor. ikinci karavanımızı da 2 kez yaptık onu. Ha, evet o minibüs transporter'ı da içini yaptık. Gayet bize uygun oldu. Kullandık hani şeyimiz ama eksikleri gördükçe ya keşke bu burada olsaymış da Evet. falan gibi bir düşünceyle Sonra tekrar İçini komple tekrar söktük. Bir daha yaptık. O zaman çok güzel olmuş. Hatta katlanır koltuk falan aldık. Bayağı iyiydi. 6-7 yıldır kamp yapıyoruz yani gayet güzel. oldu evet. Kamp hayatında herkes şey olarak görebilir. Hani bu çok lüks bir şey. Çok masraflı. İşte altından kalkamayız diye düşünenler olabilir ama aslında öyle değil. Biz çoğu zaman cumadan kalan yemekle geldiğimiz oluyordu yani. Kampın ekstra sadece tek masrafı yakıt. Yakıt. Ya senin normal hayatına kıyasladığın zaman tek masrafı yakıt. Sonuçta evde de hafta sonu kalsan yemek yiyorsun. Kampta da yiyorsun. Sadece ek farkı ne olur? Evde belki makarna yaparsın. Burada gelirsin bir tavuk kızartıyorsundur. Biri 50 lira, biri 250 lira diyelim hadi. 100-200 liralık farkla bu keyfi yaşamak. Hadi 200-300 de mazot diyelim. Uzak yerlere gitmeye gerek yok. Yakın yerlerde de çok Aynen. güzel şeyler var. Yarım saate, bir saate varabileceğin. Amaç kafa dağıtmaksa. Amaç çok kafa uzağa dağıtmaksa gitmenin gereği yok zaten. Kesinlikle gerek yok. Bir de bu olay çocuklara da çok iyi geliyor. Çocuklar evde olsa sürekli bir aktivite, bir ilgi falan. Doğada öyle bir şey yok. Hani resmen salıyorsun çocuğu. Mesela canım çocuğum. Salıyorsun çocuğu istediğini yapıyor. Taşla, sopayla. Yeri geliyor bir koyun görüyor, keçi görüyor. Evet. Oynuyor. Büyük oğlan da diyor ki baba bu hafta kampa gitmiyor musunuz diyor. Ne zaman Siz gidin. gideceksiniz? Hani Hadi siz evde gidin. yalnız kalacak. Ben evde rahat rahat bilgisayarımla oynayayım. 10-11 yaşından sonra bu olaylar başlıyor. Başladı evet. Çocuklar pek gelmek istemiyor. Şimdi hiç istemiyor. 14 yaşında hiç istemiyor şu anda. Aynen öyle. İnsanlarla diyalog olarak, doğayı keşfetmek olarak çocuklara çok faydalı bir şey. Çok güzel bir şey yani. Onların da eğlendiğini düşünüyorum. Mesela telefonda uygulama indiriyor, yıldızlara bakıyor. Hangi yıldız? Bu baba Mars buradaymış diyor, Venüs buradaymış falan.
falan. Şu anda onu yapıyor. Bak mesela Samanyolu'nu görebiliyor. Mars'ı, Venüs'ü aynı zaman doğacak, nereden batacak hepsini tek tek görebiliyor. Onun içinde bir doğa eğlencesi oldu artık. Gayet güzel. Ya ben Yağcılar'a inerkendi değil mi? Papaz koyu of. İniş yani zorlu yeri var. O zorlu yerin inişi 20 dakika sürmedi. Çıkışı 6 saate yakın sürdü. O zaman bizim arabamız uygun değildi zorlu yollara. 6 saatte falan zor çıktık. 2 tane araba bizi bağlayarak çekmişti mesela. Tabii stres oldu biraz. Onun öncesinde arabanın önünden kocaman bir kuş geçti ama. Evet. Ay dedik ya ne bu ne olabilir Arabadan falan. büyüktü sanki ya. Böyle Ya, kartaldı kocamandı. zaten. Ondan sonra karşımızdaki ağaca kondu bir baktık kartal ya. Ya inanamadım yani. İnanamadım tam telefonu çıkartayım çekeyim derken Ya kuş gitti zaten. gitti aynen. Ama o yağcılar gerçekten o papaz koyu çok güzel. Biz çok seviyoruz orayı. Hatta bulmuştuk. Mülteci botu bulduk orada. Şişirdik onu baktık. Motoru var, aküsü var, benzini var. Her şeyi var. Mülteciler Gezdik. bir kısmı kaçmış. Bir tane bot kalmış orada. Biz onu şişirdik, gezdik, tozduk. Kaç? Gezdik. 8 metre falandı bot değil mi? Bayağı büyüktü. Bir pazar evdeyiz kampa gitmedik. Sabah 7'de telefon çalıyor. Allah Allah. Hayırdır yani. Evet ya çok büyük olay. Cumhur buranın konumunu nasıl polise söyleyebiliriz? Hemen jandarma arayın, ambulans arayın. Ne oluyor abi ne oluyor? Yani- Mültecilerden biri doğum yapmış. Evet doğum yapmış. O koya da arkadaşı ben gönderdim. Bana dedi nereye gideyim dedi. Ben dedim şu koya git gayet güzel. Sonra bu şekilde beni arayınca sabahın 7'sinde eyvah dedim bir şey oldu. Kavga mı ettiler ya da başına bir şey mi geldi falan. Neyse onlar aramışlar zaten 911'i de. 911 yabancı pardon. 112 112. olmasın. Çok yabancı dizi Çok izliyoruz bu arada. yabancı dizi izliyoruz evet. Diziden kaynak. 112 aramışlar ama 112 gelemiyor. Navigasyon yanlış yol gösteriyor. Evet. Sonra ben 112 arıyorum buradan ambulansa bağlanıyorum. Ay evet, Hayır çok oradan sağa enteresandı dönmeyin ya. sola dönün. Ambulans şoförü bana Yarım kızıyor. saat bir saat Hayır diyor ambulans sağdan gitmem şoförüydü. lazım diyor. Ben ona kızıyorum. Olmaz diyorum navigasyona güvenme bana güven falan. Ondan sonra soldan devam edince bir Evet. yarım saate falan buldular. Evet sonra minicik bir bebek fotoğrafı Evet, gösterdiler bize. Ambulans falan yani çok şeydi ya güzel duygusal bir anda. Size de teşekkür ederiz bu röportajı yaptığımız için. Instagram'da falan zaten takipleşiyorduk. Sizin bir videoda offroadçularla böyle bir tartışma gibi bir şeyiniz olmuştu. Kaydediyorsun, yayınlamanı da istiyorum. Bizim de offroadçu çevremiz çok aslında. Hani offroad'da seviyoruz zaten. O videodan sonra sizinle bir tanışmak istedik. Hani offroadçular kötü mü ya da kampçılar mı kötü gibisinden böyle bir algı varken etkinliğimize davet ettik sizi. Hafta sonu firarileri. Trende geliyormuşum ya bir saattir. Ne haber? Sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Yarın bak o arabaya kadar her yer dolacak. Tamam ben gene geleceğim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol görüşürüz. Türkiye'de bir ilk olarak çukuru yapmıştık. Offroad çukuru. O etkinlik çok güzeldi zaten. Çok büyük ses getirdi. Bir de sizinle beraber güzel bir etkinlik yaptık. İstemiyorum eve gitmek. Neden? Keşke ev konforunda mesela şimdi tamam herkesin karavanı kendine göre de daha büyük, daha güzel böyle daha eve yatkın bir şey olsa da keşke ben hep karavanda yaşamak isterim ama sorumluluklar var. İşte bir gelir kazanmak zorundasın. Hayatın ona göre idame ettirmek zorundasın. Sen evde kal ben karavanda mı kalayım? Ya da evi Hayır. böyle bahçeli bir yere götürün. Bazen diyorum ki yani kampa gitmemiş oluyorum. Ya bir şeyler yapalım hadi Cumhur dışarı çıkalım falan. Hemen diyor ki Yamanlar yakın oraya mı çıksak? Ya diyorum daha çıkmayalım normal bir şeyler yapalım. Yani adamı dağda bıraksan yaşar o derece yani. Öyle ben seviyorum. Cumhur çok dağ insanı çok orman insanı yani. Bu bir hakaret mi? Biraz bıktın galiba. Yani 6-7 yıldır. kamp Biraz yapıp- yoruldum artık ben. Aynen. Şöyle bir 2-3 gün ara verelim sonra devam edelim kampa. 2-3 gün kurtarmaz. Kamp sadece doğa değil, aynı zamanda doğa sever insanlarla karşılaşma olayı. Bence bu çok güzel bir şey. Yani ben dediğim gibi az önce hiç daha bir tane bile doğa sever olup kötü bir karakterle karşılaşmadım. Birçok arkadaşımız oldu ve Birçok. çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Hani kamp dışında da görüşüyoruz Tabii artık artık. ailecek falan görüşülüyor yani. İşte bende bu var hemen gel. Başkası olsa ya dur söylemeyeyim falan olur ama yok öyle değil. Kampta da bu çok oluyor. Yani yok diye bir şey yok. Ne olur benden al diyeceğiz neredeyse hani böyle Aynen. ya da tam tersi karşı tarafta. O yüzden bu insani duyguların bu kadar olabileceği şehirde böyle bir şey yok. Ama doğa severlikte var bence yani. Şehire dönmek zorunda olan karavancılarla şehire dönmek zorunda olmayan karavancıların röportajı burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.